Acıların kadını Bergen neden ve nasıl öldü? İşte Bergen'in acıklı hayat hikayesi. Ülke çapında acıların kadını olarak anılan Bergen'in yüzüne kezzap dökülmesinin ardından yaşadığı hayatı oldukça acıktı. Bergen'i kim ve nasıl öldürdü? Hayatı filmlere konu olan Bergen'in acıklı hayat hikayesini sizlerle paylaşacağız. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bergen 15 Temmuz 1959'da Mersin'de doğdu. Asıl adı Belgin Sarılmışer'di. Bergen ismini sahne almaya başladıktan sonra gazetede Norveç'in Bergen şehri ile ilgili bir habere denk geldikten sonra kullanmaya karar verdi. Annesi bazı kaynaklara göre ebe, bazı kaynaklara göre ise gazinoda çalışan biriydi. Babası ise boyacıydı. Henüz 7 yaşındayken anne ve babası boşanma kararı aldı. Ardından annesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluk hayatı ise yoksulluk içinde geçti. İlk öğrenimine Ankara'da başlayan Bergen henüz çocuk yaşlardayken mandolin çalmaya başladı. Müziğe olan yeteneği öğretmenleri tarafından fark edilen Bergen, lise eğitiminden sonra Ankara Devlet Konservatuarı'nı birincilikle kazandı ve piyano bölümünü okudu. 2 yıl boyunca burada devam eden Bergen, daha sonra eğitimini yarım bıraktı. İş hayatına atılmak isteyen Bergen, PTT'de boş bir pozisyon bulsa da yaşı bu iş için elverişli değildi. Bundan dolayı yaşını büyüttü ve işe başladı. İlk aşkı taksi şoförü Yalçın. PTT'de çalışırken ilk kez birine aşık oldu. Taksi şoförlüğü yapan Yalçın'a karşı hissettikleri karşılıklı değildi. Yalçın, kendisine olan hislerinden faydalandığı Bergen'e tecavüz etti. Ancak Bergen öylesine büyük bir tutkuyla bağlıydı ki, yaşadığı mağduriyete rağmen yine de Yalçın'dan vazgeçmiyordu. Bir sürenin ardından kendisini hiçbir zaman sevmeyen Yalçın'ın başka bir kadınla evlendiğini öğrendi. Bu durum karşısında büyük bir sarsıntı yaşayan Bergen, yaşadıklarının etkisiyle uzun yıllar kimseye gönlünü vermedi. Müzik hayatının başlaması. Çocuk yaşlardan itibaren müzikle çok ilgiliydi. 1977'de bir gün pavyona giden Bergen, arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıktı ve "Batsın Bu Dünya" isimli şarkıyı söylemeye başladı. Performansı dinleyenleri çok etkiledi ve pavyonun sahibi Bergen'de gördüğü bu yeteneği kaçırmak istemedi. Bergen'e şarkı söylemesi için teklifte bulundu. Henüz 18 yaşındayken sahne hayatına başlayan Bergen kısa sürede bir kitle edindi. Çok sayıda dinleyeni ve seveni vardı. Bir süre sonra Adana'daki bir mekandan aldığı teklifi kabul etti ve oraya taşındı. Halis'le karşılaşması. Adana'da sahne almaya başladıktan sonra hayranı olan Halis Serbest her gün Bergen'i izlemeye geliyordu. Halis Serbest, dönemin Adana Belediyesi CHP meclis üyesiydi. Halis, istisnasız her gün Bergen'e çiçek gönderiyordu, Bergen ise çiçekleri çöpe atıyordu.
Bir gün Bergen çiçekleri onun kafasına fırlattı ve Halis mekana gelmemeye başladı. Ancak yine de çiçek göndermeye devam etti. Bir gün çiçeğin içine iliştirdiği "Beni tanısan seversin" notu Bergen'in hayatını değiştirecek bir his uyandırdı. Bu his çiçekleri bu kez çöpe yollatmadı. Halis arabasını yaktı, sonra da teselli etti. Bergen uzun süreden beri istediği arabayı senetle aldı. Kısa süre sonra arabası yandı, söndürmeye çalışan da Halis oldu. Daha ödemesi bile bitmeyen arabasının yandığını gören Bergen'i Halis teselli etti. Aslında arabasını yakan da Halis'ti, ancak bundan haberi yoktu. Bergen'in arabasını yakmasının sebebi ona önce büyük bir üzüntü yaşatmak, ardından da teselli etmek istemesiydi. Nitekim amacına da ulaştı. Yaşanan bu olaydan sonra Bergen ve Halis birliktelik yaşamaya başladı. Ona yanan arabasının yerine yeni bir araba alarak yerini sağlamlaştırdı. Bergen bu yaşadıklarının bir plan olduğunu öğrendiğinde artık gönlünü tamamen Halis'e kaptırmıştı. İlişkiyi yaşamaya başladığı dönemde yaşadıklarını aşk olarak tanımladı ve bu kurgu ilişkilerine zarar vermedi. Bergen Halis'le evlendi. İlk başlarda çok mutlu bir hayat yaşayan Bergen bir süre sonra şiddet görmeye başladı. Yediği dayaklar onu bu evlilikten vazgeçirmedi. Halis eve doğru düzgün gelip gitmiyordu. Daha sonra Bergen gerçeği öğrendi. Aslında Halis başkasıyla evliydi ve 3 çocuklu bir ailenin babasıydı. Bergen'le yaptığı evlilik de sahteydi. Her şey Bergen'i elde etmek için yaptığı bir oyundan ibaretti. Nikah memuru, evlilik cüzdanı bile sahteydi. Bunu öğrenen Bergen, Halis'i terk etti ve Ankara'ya yerleşti. Bergen'in evi yandı. Ankara'da yaşamaya başlayan Bergen yeniden sahne almaya başladı. Bir gazinoda uvertür olarak çalıştı. Bir dönem hayatına böyle devam eden müzisyen, yeniden bir yangın vakasıyla karşı karşıya kaldı. Ankara'da annesiyle birlikte yaşadığı evinin yandığını öğrendi. Yine aynı senaryo yaşanmıştı. Yangının ardından yardıma koşan yine Halis'ti. Yaşadıkları her şeye rağmen Halis'e olan zaafına yenik düştü ve onu affetti. Halis'in yaptığı hiçbir şey Bergen'i vazgeçirmedi. Daha sonra Halis eşinden, Bergen'le evlenmek için boşandı. Evlenmeden önce Halis Bergen'e bir şart koştu. Artık sahneye almayacaksın dedi. Bergen de sırf evlenebilmek için müzik tutkusundan vazgeçti. 9 Ocak 1982'de Halis'le nikah masasına oturdu. Artık resmen evliydiler. Evliliğinde istediğini bulamadı. Şiddet gün geçtikçe artıyordu. Kavgaların ardı arkası kesilmiyordu. Yaşadığı bu hayattan çok mutsuz olan Bergen aldığı bir kararla evi terk etti. Ardından İzmir'e gitti ve hayatına burada yaşamaya başladı. Bergen'e kezzap döktürdü. Bergen her ne kadar evlenmek için kendisine koşulan şartı kabul edip müziği bırakmış olsa da Halis'i terk etmesinin ardından yeniden müziğe başladı. Bergen'in İzmir'de sahneye almaya başladığını öğrenen Halis çok sinirlendi ve bir kiralık katil tuttu. Tuttuğu katil bir gün sahne aldığı mekandan çıkan Bergen'in yüzüne kezzap döktü. Bu olay 31 Ekim 1982 yılında gerçekleşti. Olayın ardından azmettirme suçundan Halis 13 yıl 11 ay cezaevinde kaldı. Genelde zaten öyle. İnsanoğlu ya ailevi nedenden üzülüyor ya parasal nedenden, bir takım çeşitli yönlerden, yani arabesk müziğe itiliyor, dinliyor, severek, duyarak dinliyor. Belki dertlerini dile getirdiği içindir, bilemiyorum. Kezzaptan dolayı iki gözü de görmemeye başlamıştı Bergen'in. Gazetelere konu olan olayın ardından hekimler Bergen'in yüzünü geri getirmek için ellerinden geleni yaptı. 45 gün boyunca hastanede yattı. Ünlü bir estetisyen çok sayıda ameliyatı ücretsiz olarak yaptı. Sol gözü zaman içinde görmeye başladı ancak sağ gözü kurtarılamadı. Bu olay Bergen'in şöhretinin büyümesine neden oldu.
Sağ gözünün görme işini aldırmadı ve müzik hayatına devam etti. Gözünü saçlarıyla kapatıyordu. Çığ gibi büyüyen hayran kitlesiyle Bergen albüm çıkarmaya karar verdi. İlk kez 1982'de Şikayetim Var isimli albümünü çıkardı. Daha sonra çok sayıda albüme imza atan Bergen'in tarzı arabeskti. Başarılı müzik hayatında çok sayıda ödül aldı. 1986 yılında Acıların Kadını albümünü yayınladı. Bu albümle kendi hayat hikayesini anlatan Acıların Kadını filminde de rol aldı. Bu film ve albümden sonra ülke çapında Acıların Kadını olarak anılmaya başladı. Çoğu zaman evet, ben mesela müziğe başladığım anda şarkılarıma ya sözün tesiriyle ya müziğin etkisiyle orada ya sigara yakıyor ya da kadehe sarılıyor ya ah çekiyor, derin bir ah. Kim bilir nelerini dile getiriyor, bunu tabii ki benim bilmem mümkün değil. Yaşadığı bütün kötü olaylara rağmen, kaybettiği gözüne rağmen, yüzüne kezzap döktüren kocası Halis'ten bir türlü vazgeçmedi. Hapishanede sık sık ziyaretine gitti ve ihtiyaçlarını karşıladı. Hapishaneden çıktıktan sonra da ilişkilerine devam ettiler. Bergen, çalıştığı gazinonun fotoğrafçısı tarafından bacağından 6 kez bıçaklandı. Bergen ülke çapında öylesine çok tanınıyordu ki, şöhret olmak için Bergen'i bıçaklamıştı. Bu yaralanma olayından birkaç gün sonra yeniden sahnelere döndü Bergen. Halis hapishaneden çıktıktan sonra Bergen evliliği devam ettirebilmek adına müziği bıraktı. Çift Mersin'de yaşamaya başladı. Gazetelere mutluyuz pozları verdi. Bergen kısa süre sonra yeniden şiddet görmeye başlayınca yeniden Halis'i terk etti. Bergen başarılı müzik hayatına devam etti, çok sayıda konsere katıldı ve sahnede boy gösterdi. Müzik kariyerine 6 long play, 1 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdırdı. Peki Bergen nasıl öldürüldü? Arabeskin manası yani meydana çıkıyor, sazlarla bütünleşiyor, sözler, laflar, yani karma sazdır. Bilmiyorum, hani bir Türk sanat müziğine, bir halk müziğine benzemediği için anlamı yani karma saz, bilmiyorum. 14 Ağustos 1989'da Kayseri'deki bir konserinden sonra evine dönmek için annesiyle birlikte taksiye binen Bergen, yolunun kesilmesinin ardından araçtan indi. Yolunu kesen Halis'ti. Halis'in konuşma isteğini kabul eden Bergen, Mersin üzerindeki bir dinlenme tesisinde indi. Burada Bergen'i ikna etmeye çalışan Halis, istediğini elde edemeyince onu sırtından silahla tam 6 kez ateş ederek öldürdü. Halis 15 yıl hapis cezasıyla yargılandı ancak iyi hal indirimiyle 7 ay hapis yattı ve dışarı çıktı. 30 yaşında hayata gözlerini kapatan Bergen'in mezarı Mersin'deki Asri Anıt Mezarlık'tadır. Siz Acıların Kadını Bergen hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.